Almanya'da hangi meslek ne kadar kazanıyor? Bence bu herkesin en çok merak ettiği soru. İnternette Almanya maaşlarıyla ilgili gördüğünüz o uçuk rakamları unutun ve bugün biz biraz pembe gözlüklerimizi çıkartacağız. Size her zamanki gibi gerçek verilerden bahsedeceğiz. Federal İş Ajansı'na göre Almanya'da hangi meslek ortalama ne kadar kazanıyor? Gelin beraber bugün onları inceleyelim. Bugün sizinle en yaygın meslekler için Almanya'da bir maaş piramidi yapacağız. Her mesleğin kazancıyla alakalı bir alt çeyrek, bir medyan ve bir üst çeyrek değerlerinden bahsedeceğiz. Alt çeyrek nedir öncelikle? Bu mesleği yapanların %25'inin aldığı maaş. Bu şu demektir: İşe yeni başlamış olabilir, sendikası bir şirkette çalışıyor olabilir, küçük bir şirkette çalışıyor olabilir. Bu insanlar genelde %25 dediğimiz alt çeyrekten alırlar. Medyan dediğimiz nedir? Tam olarak ortalama aslında. Bu mesleği yapan insanların yarısı bunun altında, yarısı da bunun üstünde maaş alıyorlar. Üst çeyrek dediğimizde toplumda bu mesleği yapanların %25'in aldığı yüksek maaşı gösteriyor. Bunlar kim oluyor? Senior seviyedekiler, bu meslekte yıllarını geçirmiş olanlar ya da çok iyi bir şirkette, büyük bir şirkette çalışan insanların aldığı maaşlar oluyor. Şimdi bunlara bakalım tek tek. Videoya geçmeden önce size küçük bir sorum var. Sizce Almanya'da kadınlar ve erkekler aynı işi yapmalarına rağmen aynı maaşı mı alıyorlardır? Yorumlara eşittir ya da farklıdır yazın. Bu konudaki gerçekleri videonun sonunda açıklayacağız. Biz maaş piramidimizi renklere ayırdık. Öncelikle bronz ligden başlayacağız. Bildiğiniz gibi Almanya'da Ocak 2026'dan itibaren asgari ücret 13 euro 90 sent oldu. Asgari ücret düşük ücretli sektörler içerisinde veriliyor. Yine Federal İş Ajansı Bundesagentur verilerine göre toplumda çalışanların %16'sı düşük ücretli iş sektörlerinde çalışıyorlar. Hemen bir örnek verelim. Mesela bir benzin istasyonu çalışanı. Benzin istasyonu çalışanlarına baktığımızda medyanda 2540 euro alıyorlar. Ancak işe yeni girdiyseniz hemen alt çeyrek gerçeği yüzümüze çarpıyor. 2189 euro alıyorlar aslında. Bu arada şunu da söylememiz lazım. Bu brüt maaşların içerisine eğer şirketiniz size Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld gibi ek primler de veriyorsa bunlar da ona dahil. Yani Arbeitsagentur bu verileri hesaplarken bir yıl içerisinde bu çalışanın kazandığı vergilendirilebilir olan bütün kazançları toplamış. Bir diğer örneğe gelirsek market çalışanları medyan olarak 2849 euro alıyorlar. Ama tabii ki de medyan maaş yeni başlayanları kapsamıyor. Yeni başladıysanız bir markete alacağınız maaş 2366 euroya kadar düşebilir. Şimdi dediğimiz gibi burası en alt kazanan mesleklerdi. 2366 euro maaşınızı aldığınız zaman özellikle büyük şehirlerde yaşadığınız zaman bu sizin için sadece nefes almaya yetecek bir maaş olacaktır. Çünkü yüksek kiralar, ulaşım giderleri ve diğer giderlerle topladığımızda siz zaten bu şekilde geçiminiz gerçekten zor olacaktır. Ama maalesef bu şekilde yaşayan birçok insan var. Gelelim piramidin ikinci seviyesine, yani gümüş lige. Burada kimler var? Ausbildung dediğimiz mesleki eğitim sertifikası gerektiren meslekler var. Bunlara örnek verirsek mesela busfahrer, yani otobüs şoförleri. Otobüs şoförlerinin maaşlarının medyan değerleri, yani ortalama değerleri 3522 euro. Ama başlangıç seviyesindeki alt çeyrekleri 3190 euro. Gelelim Almanya'da en çok aranan mesleklerden bir tanesi Altenpflege, yani yaşlı bakım uzmanları. Bunların medyan değerleri, medyan maaşları 4153 euro. Ancak sektöre yeni başladıysanız veya taşeron bir firmada çalışıyorsunuz, bu alt çeyrek 3740 euroya kadar düşebilir. Benzer şekillerde bir de sağlık çalışanlarından hemşireler var. Bunların medyan maaşları 4329 euro. Alt çeyrekte ise, yani mesleğe yeni başladıysanız 3870 euroya kadar düşebiliyor. Yine bu ligde kimler var? Lojistik uzmanları, yani kaufmanlar var. Bunların medyan maaşları 4304 euro. Alt çeyrekte ise 3556 euro. Boyacılarda ise maaşlar birazcık daha sert. Ortalama olarak boyacılar Almanya'da 3248 euro kazanıyor. Peki alt çeyrekte ne kadar kazanıyorlar? 2773 euro. Bu piramidin ikinci seviyesi tabii bir önceki seviyeye göre daha rahat bir yaşam sürebilir. Ama burada şunu unutmamamız lazım. Hemşireler ya da otobüs şoförlerinde gece mesaileri, vardiyalar, bunların aniden net maaşlarını çok yükseğe çekebilirler. Çünkü gece mesaileri ve nöbetler vergilendirilmeden net maaş olarak yansıyor. Peki bunun da bir bedeli var. Hafta sonları evinde vakit geçirememek ya da akşamları uykusuz kalmak, gece nöbetlerine kalmak maalesef ki. Piramidin 3. seviyesine geçmeden önce biraz şundan bahsetmek istiyoruz. Bu dediğimiz medyan değerler dediğimiz gibi ortalama. Ancak siz Dresden, Leipzig, Erfurt gibi özellikle eski Doğu Almanya eyaletlerinde ya da şehirlerinde yaşıyorsanız bu maaşlar bizim söylediklerimizden %15-20 kadar daha düşük olabilir. Çünkü özellikle Doğu Almanya eyaletlerinde sendikalaşma çok az ve aynı zamanda ekonomik şartlar çok daha kötü. Yani aslında refah Almanya'da tam olarak her yere dağılmış değil. Bunun dışında bir de Almanya'da Gender Pay Gap dediğimiz
Cinsiyetler arası eşitsizlik var. Yani aynı işi yapsalar bile kadınlar erkeklerden genelde %10 civarı daha az maaş alıyorlar. Bu da yine dediğimiz gibi söylediğimiz maaşlardan %10-15 daha düşük hesaplayabilirsiniz bir kadın olarak. Şimdi gelelim piramidin 3. seviyesine. Buraya altın lig dedik. Çünkü aslında Almanya'nın tam olarak ortalaması oluyor. Yine Bundesagentur verilerine göre Nisan 2025 itibariyle Almanya'daki ortalama brüt gelir 4784 euro. Peki bu çizgiyi kimler aşıyor? Buraya özellikle o yüzden altın lig dedik. Aslında toplumun büyük bir kısmı burada oluyor. İlk etapta öğretmenlerden bahsedelim. İlkokul öğretmenleri 4768 euro ile tam olarak Almanya ortalaması kadar kazanıyorlar. Ancak mesleğe yeni başladıysanız veya sözleşmeli öğretmenseniz maaşınız 4193 euroya kadar düşebilir. Öğretmenlerin dışında inşaat teknikerleri de mesela altın ligin üyesi. Ortalama olarak tam 5405 euro alıyorlar. Yeni başladığınızda tabii ki bu maaş daha düşük oluyor. Şimdi buraya altın lig dememizin bir amacı var. Burada artık hayat standardı kenara para koyabilme seviyesine geliyor çünkü. Buradaki insanlar artık daha rahat bir şekilde Almanya'da yaşarken aynı zamanda kenara para koyup aynı zamanda hayat standartlarını biraz daha iyileştirmiş oluyorlar. Yani Almanya'da rahat bir hayat yaşamak için en az bu kadar bir para kazanmanız lazım. Bu paranın altında kazanıyorsanız gerçekten hayat sizin için her zaman çok güzel olmayabilir. Özellikle bu mesleklerde alt çeyrekten medyana zıpladığınız, yani biraz daha tecrübenizi kazandığınız, mesleğe ya da Almanya'ya alıştığınız dönemde artık Almanya sizin için ekonomik olarak zor bir ülke olmaktan çıkıyor. Şimdi burada size ikinci sorumuz var. Özellikle ortalama ücret olan 4784 euronun altında kimler kazanıyor? Yorumlara yazabilirseniz. Peki sizce bu maaş bir ailenin yaşaması için gerçekten yeterli mi? Bunu da yorumlara bekliyoruz. Gelelim piramidin 4. seviyesine. Biz buraya platinlik adını verdik. Çünkü burada kimler var? Bu LinkedIn'de herkesin birbirine hava attığı beyaz yaka krallığı var. İnşaat mühendislerinden başlayalım. Ortalama olarak inşaat mühendisleri Almanya'da 5751 euro kazanıyor. Ama mesleğe yeni başladıysanız ya da küçük bir büroda çalışıyorsanız bu rakam 4724 euroya kadar düşüyor. Biraz da yazılımcılardan konuşalım. Yazılımcıların hepsi 7000 euro almıyor arkadaşlar. Gerçek ortalamalar 6097 euro. Ancak junior bir seviyede başladıysanız ya da küçük bir startup firmasında çalışıyorsanız bu maaş 4888 euroya kadar düşebilir. Aynı durum elektrik elektronik mühendisleri için de geçerli. Elektrik elektronik mühendislerin ortalaması gerçekten yüksek. 6940 euro. Fakat kariyerinin başında ise 5659 euroya kadar düşebiliyor. Bu meslek grupları Almanya'da en çok hayal kırıklığı yaşayan meslek grupları oluyor. Çünkü neden? Türkiye'de 10 yıllık bir deneyimle Almanya'ya geldiğinde Almanya'da da aynı 10 yıllık bir pozisyonda işe başlayacağını ya da o maaşları alacağını sanıyor. Ama şöyle bir engelle karşılaşıyor. Almanca seviyesi yeteri kadar iyi değilse ya da hiçbir Alman şirketinde çalışmadıysa genelde işverenler ortalamadan ziyade alt çeyrek bandında işe başlatmaya çalışıyorlar. Yani 4800 euro ile Münih'te işe başlayan bir mühendis aniden ben ay sonunu neden getiremiyorum diye düşünebilir. Oysa birazcık daha sabredip Almancanızı ilerletirseniz, Alman bir şirkette kariyerinizi sürdürmeye devam ederseniz bu maaşınız ortalama seviyelere çıkacaktır. Şimdi piramidimizin en tepesi çıkıyoruz. Buraya elmas ligi dedik. Çünkü gerçekten burası zirve. Bundesagentur bile buraya medyan maaş olarak bir limit koymamış. 7450 euronun üzerindedir diyor. Artık bu seviyelerde 10.000, 15.000 eurolar çok rahat görülebilir hale geliyor çünkü. Bu meslekler kimler? Doktorlar ve avukatlar. Ama tabii ki bu ortalamada bu mesleklerin de alt çeyrekleri var. Yani mesleğe ilk başladığınızda doktorlar genelde 6.000 euro seviyesinden başlıyorlar. Avukatlar da işe ilk başladığında 5.600 euro seviyelerinde başladığı için aslında bir yazılımcı kadar bir maaşla başlayabiliyorlar. Ancak bu mesleklerin ucu bucağı yok. Meslekte biraz tecrübe edindiğiniz zaman özellikle büyük bürolarda, büyük hastanelerde, büyük şirketlerde çalışıldığında gerçekten çok yüksek maaşlar alınabiliyor. Bu da zaten Bundesagentur verilerine görünüyor. Ortalama değeri 4750 euronun daha üzerindedir demiş ve bir sınır belirtmemiş. Ama tabii ki de her mesleğin kendine özgü streslerinin olduğunu unutmamak lazım. Özellikle doktorların çok yoğun bir hayatı oluyor. Çok zor bir hayatı oluyor. Avukatların da yine benzer şekilde yüksek streslerle muhatap olduğu bir gerçek. Size her zaman gibi gerçek verilerden bahsetmeye çalıştık ama aslında gördüğünüz gibi eyaletten eyalete, cinsiyetten cinsiyete, meslekten mesleğe,
şirketin tarifeli olup olması, sendikasının olup olmadığına göre maaşlar ciddi anlamda değişebiliyor. Bizim size sorumuz, siz hangi eyalette, hangi meslekte ne kadar maaş alıyorsunuz? Bu videonun altında bir komünite oluşturalım. En azından herkes kendi şartlarını ya da çevresinden bildiği şartları yazdığı zaman insanlar kıyas edebilir hale gelir. Özellikle bu söylediğimiz ortalama maaşlar sizin mevcutta aldığınız maaşların çok daha üzerinde olabilir. Bunun birçok sebebi olabilir. Mesela siz Almancanızı gerçekten geliştirmemiş olabilirsiniz. Bulunduğunuz şirketler küçük şirketler olabilir. Küçük şehirlerde, küçük şirketlerde genelde maaşlar daha düşük oluyor. Dediğimiz gibi cinsiyet farkı, eyalet farkı gibi durumlar olabilir. Yani bu maaşların altında tabii ki de alabilirsiniz. Bu da son derece normal zaten. Ama önemli olan aslında nereden başladığınız değil, hangi ilgi hedeflediğiniz, Almanya'ya ne kadar entegre olduğunuz ve o şirkette kariyerinizde ne kadar ilerlediğiniz belirleyici oluyor tabii ki. Eğer siz de Almanya gerçeklerini filtrelemeden ve dürüst rakamlarla öğrenmek isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.